Önünüzdeki tabağa konan, sadece iskambil kağıdı büyüklüğündeki o tek bir dilim için bir servet ödediğinizi hayal edin. Ama durun, bu sadece bir lezzet şöleni ya da bir zenginlik gösterisi değil. O kırmızı kas dokusunun içine bir dantel gibi, bir örümcek ağı gibi işlenmiş o beyaz damarlara iyi bakın, onlar sadece yağ değil. Onlar, gezegenin en varlıklı insanlarının, yaşlanmayı durdurmak ve hücrelerini içeriden yenilemek için peşine düştüğü beyaz altın. Peki, bir canlıya klasik müzik dinletip ona masaj yapmak, onun etini nasıl bir gençlik iksirine dönüştürebilir? Paranın satın alabileceği en pahalı yiyeceğin içinde saklanan o biyolojik sır ne? Bu videoda, sadece milyarderlerin sofrasına ulaşabilen o gizli içeriği, efsanelerden arındırıp laboratuvar gerçekleriyle açığa çıkarıyoruz. Hazırsanız, başlıyoruz. Önce büyük bir kafa karışıklığını gidermemiz gerekiyor. Çoğu insan, Wagyu ile Kobe'yi aynı şey sanır. Oysa aralarındaki fark, bir pırlanta ile sıradan bir cam parçası arasındaki fark kadardır. Her Kobe bir Wagyu'dur, ama her Wagyu bir Kobe değildir. Gerçek Kobe eti, Japonya'nın Hyogo bölgesinde sadece ve sadece Tajima ırkı sığırlardan elde edilir. Ama işin sırrı sadece IRKTA değil, uygulanan imkansız standartlarda. Bir etin Kobe mührünü alabilmesi için, o meşhur mermerleşme oranının VMS 12 üzerinden en az 6 olması gerekir. Dünyadaki diğer tüm etler bu skalanın yanına bile yaklaşamazken, Kobe eti adeta doğanın kurallarına meydan okur. Bu hayvanlar, hayatları boyunca hiç stres yaşamamalıdır. Çünkü stres, o beyaz altının kimyasını bozar. İşte bu yüzden, bu et sadece pahalı değil, aynı zamanda üretimi en zor olan biyolojik materyaldir. Peki ya yıllardır anlatılan o şehir efsaneleri? İneklere her gün masaj yapılıyor, klasik müzik dinletiliyor ve bira içiriliyor hikayeleri. Bunlar pazarlama yalanı mı, yoksa o mucizevi yağ dokusunun oluşması için gereken gizli formülün bir parçası mı? Gerçek şu ki, bu hayvanların kaslarının asla sertleşmemesi gerekiyor. Evet, onlara özel bir bakım uygulanıyor. Kış aylarında iştahları açılsın diye özel bir tür bira verildiği ve kasları gevşesin diye sevk ile ovuldukları bir gerçek. Ancak bu ritüellerin amacı hayvanı sarhoş etmek değil, vücudundaki kan dolaşımını kusursuz bir seviyede tutmaktır. Çünkü kan dolaşımı ne kadar mükemmel olursa, o kırmızı etin içine sızan beyaz sır o kadar yoğun olur. İlk bölümde bu etin neden bir servet değerinde olduğunu ve Japonya'daki o imkansız üretim standartlarını inceledik. Şimdi ise videonun asıl vuruş noktasına, yani milyarderlerin bu eti sadece tadı için değil, biyolojik bir yatırım olarak neden tercih ettiğine geliyoruz. Şimdi sizi şaşırtacak bir gerçeğe hazırlanın. Normal bir sığır etinin yağı, oda sıcaklığında katıdır ve ancak yüksek ısılarda erimeye başlar. Fakat gerçek bir Kobe etine parmağınızla dokunduğunuzda, o beyaz dokunun saniyeler içinde parmağınızın sıcaklığıyla eriyip gittiğini görürsünüz. Peki neden? İşte milyarderlerin peşinde olduğu o gizli içerik burada saklı, oleik asit. Kobe etinin yağ dokusu, bildiğiniz doymuş yağlardan oluşmaz. Bu etin %50'den fazlası, zeytinyağında bulunan ve kalbi koruyan o meşhur tekli doymamış yağ asidi olan oleik asit ile doludur. Kobe etinin erime noktası, insan vücut ısısının bile altındadır. Yani yaklaşık 25 ila 30 derecede bu yağ sıvılaşır. Bu ne anlama geliyor? Bu yağ, damarlarınızda donup tıkanıklık yapan o kötü yağlar gibi davranmaz. Tam tersine, kan dolaşımınıza bir sıvı yakıt gibi katılır. Dünyanın en zengin insanları, vücutlarına giren her bir gram yağın kalitesini ölçerken, Kobe eti onlara hem en yüksek lezzeti hem de en temiz yağ profilini aynı anda sunar. Peki, başlığımızda bahsettiğimiz o hücre yenileyen etki tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Cevap, vücudumuzdaki enflamasyon, iltihap dengesinde gizli. Modern dünyada yediğimiz çoğu et, omega-6 açısından zengin ama omega-3 açısından fakirdir. Bu da vücutta kronik iltihaplanmaya ve dolayısıyla hızlı yaşlanmaya neden olur. Ancak Kobe etinin profili, doğada eşine az rastlanır bir dengeye sahiptir. Yüksek oranda, conjugate linoleik asit, CLA, içerir. CLA, tıp dünyasında yağ yakan yağ olarak bilinir ve hücre zarlarının esnekliğini artırarak besinlerin hücre içine girişini, atıkların ise dışarı çıkışını kolaylaştırır. Yani bu eti yediğinizde aslında hücrelerinize bir servis bakımı yapmış oluyorsunuz.
Milyarderlerin uzun ve dinç yaşama sırrı, sadece pahalı hastaneler değil, aynı zamanda hücre zarlarını bu denli kaliteli materyallerle inşa etmeleridir. Onlar için Kobe eti, bir akşam yemeğinden ziyade, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan bir anti-aging protokolüdür. Çoğu doktor kırmızı etin kolesterolü yükselttiğini söyler, değil mi? Ama burada bir paradoks var. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak gerçek Kobe eti tüketen kişilerde HDL, yani iyi kolesterolün arttığını kanıtladı. Kobe etinin içindeki o benzersiz yağ kompozisyonu, karaciğerinize LDL'yi, kötü kolesterolü temizlemesi için sinyal gönderir. İşte bu yüzden dünyanın en seçkin kulüplerinde ve restoranlarında bu et sunulurken yanına sadece çok hafif sebzeler eklenir. Çünkü etin kendisi zaten vücut için bir ilaç gibi formüle edilmiştir. Ama her şey göründüğü kadar pembe mi? Tabii ki hayır. Bu kadar mükemmel bir biyolojik yapının çok karanlık ve tehlikeli bir tarafı da var, sahtecilik. Videonun finaline, yani o büyük milyarder sırrının gerçek hayattaki karşılığına ve izleyiciyi uyarmamız gereken kritik noktaya geldik. Bu bölüm, videonun güvenilirliğini pekiştirecek ve yeşil yolculuk felsefesiyle konuyu bağlayacak. Bu etin dünyadaki en prestijli damgası olan E5 ne anlama geliyor? Çoğu insan bunu sadece bir kalite sınıfı sanır. Ancak A5, bir matematiksel mucizenin onayıdır. A, harfi etin verimliliğini, 5 rakamı ise renginden parlaklığına, en önemlisi de mermerleşme yoğunluğuna verilen en yüksek notu temsil eder. Dünya genelinde her yıl sadece yaklaşık 3000 ile 5000 arasında sığır, gerçek Kobe sertifikası alabilir. Düşünün, koca bir gezegende sadece birkaç bin adet. İşte bu yüzden, bir restoranın menüsünde Kobe Burger veya Kobe Steak gördüğünüzde %90 ihtimalle kandırılıyorsunuzdur. Gerçek bir Kobe eti, üzerinde 10 haneli özel bir kimlik numarasıyla gelir. Bu numara ile o ineğin hangi çiftlikte doğduğunu, babasının kim olduğunu ve hangi standartlarla büyütüldüğünü internetten sorgulayabilirsiniz. Milyarderlerin ödediği o devasa rakamlar, aslında bu safkan, genetiğin ve kusursuz takibin bedelidir. Peki, milyarderlerin tabağındaki bu hücre yenileyen içerik sizin tabağınızda olabilir mi? Maalesef bugün dünyada Kobe Style, Kobe tarzı veya Wagyu Cross, Melez Wagyu adı altında satılan etlerin çoğu o meşhur oleik asit dengesinden yoksundur. Sıradan mısırla beslenen sığırların yağı damarlarınızı tıkarken gerçek bir Tajima sığırının yağı damarlarınızı temizler. Buradaki en büyük ders şudur: milyarderlerin Kobe eti yeme sebebi sadece lezzet değil, kaliteye olan takıntılarıdır. Onlar vücutlarına girecek yakıtın en saf halini ararlar. Bizim için Kobe eti her gün ulaşılabilir olmasa da, buradan çıkaracağımız hayati bir sonuç var. Tükettiğiniz hayvansal gıdanın neyle beslendiği ve nasıl bir stres altında yetiştiği, sizin hücrelerinizin yaşlanma hızını doğrudan belirler. Yeşil Yolculuk ailesi, bugün dünyanın en pahalı etinin arkasındaki biyolojik sırrı keşfettik. Belki her gün Kobe eti yiyemeyebiliriz ama yediğimiz her lokmanın vücudumuzda bir yazılım gibi çalıştığını artık biliyoruz. Hücrelerinizi neyle inşa ettiğiniz, yarın kim olacağınızı belirler. Sizce bir dilim et için bu kadar büyük rakamlar ödemek mantıklı mı? Yoksa bu sadece bir pazarlama harikası mı? Yorumlarda tartışalım, her birinizi okuyorum. Videoyu beğendiyseniz o küçük beğen butonuna basarak bize destek olabilir, bu gizli bilgileri sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Unutmayın, en büyük zenginliğiniz, sağlıklı hücrelerinizdir. Bir sonraki gizemli yolculukta buluşana dek, doğayla kalın, sağlıklı kalın ve yeşil yolculukta kalın.